Paratiroidin bir veya birden fazla bezinde meydana gelen bir sorun nedeniyle paratormonun fazla salgılanmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Primer hiperparatiroidi genel nüfusun aslında binde 1 ila binde 3'ünde görülür. Kadınlarda erkeklerden 4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Artan paratormon üretimiyle bağırsak kanalından kalsiyum emilimi artırır, vitamin D3 üretimi artar ve böbreklerden kalsiyum atılımı azalır. Böylece kanda kalsiyum seviyelerinin artmasına neden olur. Primer hiperparatiroidinin aslında kesin nedeni bilinmemektedir. Yine de sebepleri arasında tedavi amacıyla düşük doz radyasyona maruz kalma, ailesel yatkınlık, çeşitli yiyecekler, güneş ışığından yetersiz faydalanma, böbrekte kalsiyum kaçağı, yaşla birlikte azalan böbrek fonksiyonu ve lityum tedavisinin olduğu düşünülmektedir. Hastaların yaklaşık %80'inde tek bir paratiroid dokusunda kontrolsüz bir boyut artışı yani hiperplazi vardır veya iyi huylu bir tümör yani adenom vardır. Hastaların %15 ila 20'sinde çoklu adenom veya hiperplazi olabilir. %1'inde ise paratiroid kanseri saptanır. Nedir primer hiperparatiroidinin belirtileri? Primer hiperparatiroidili hastalar genellikle halsizlik, yorgunluk, aşırı susama, çok idrara çıkma, gece idrar çıkma sıklığında artma, kemik ve eklem ağrısı, kabızlık, iştah azalması, bulantı, mide ekşimesi, kaşıntı, depresyon, uykusuzluk ve hafıza kaybı şikayetleriyle başvurur. Böyle hastalarda idrarda kalsiyum atımında azalma olmaksızın serum kalsiyumu ve paratormonda artış olması söz konusudur ve bu primer hiperparatiroidi tanısı için yeterlidir. Primer hiperparatiroidi hastalarda ayrıca tipik olarak serum fosfatında azalma ve 24 saatlik idrar kalsiyumunda da artış vardır. Hastaların yaklaşık %10'unda yüksek alkalin fosfataz seviyeleri bulunabilir. Ayrıca kanda fosfat ve magnezyum seviyelerinde azalma görülebilir. Buna karşın 1,25 dehidroksivitamin D seviyeleri normal veya artmış olarak bulunur. Çok şüpheli durumlarda kemik yoğunluğunu tespit etmek için çeşitli kemik filmleri çekilebilir. Primer hiperparatiroidiyi nasıl tedavi edeceğiz? Eğer komplikasyon gelişmişse ve primer hiperparatiroidinin klasik bulguları mevcutsa tedavi sorunlu paratiroid dokusunun ameliyatla çıkartılmasıdır. Yani paratiroidektomidir. Eğer hastalarda herhangi bir belirti yoksa yani asemptomatikse yani kemik, böbrek, mide, bağırsak ve kas sistemine ait şikayetler bulunmuyorsa tedavinin ameliyatla mı yoksa ilaçla mı yapılacağı tartışılabilir. Klasik belirtileri olmamasına rağmen ameliyat gerektiren bazı durumlar vardır. Nedir bu durumlar? Serum kalsiyumunun normal sınırlarının 1 gram miligram desilitrenin üzerinde olması, böbrek süzme hızının 60 mililitre dakikanın altında olması, 24 saatlik idrar kalsiyumunun 400 miligram desilitrenin üzerinde olması, filmlerde böbrek taşı saptanması, hastanın 50 yaşından küçük olması ve uzun süreli tıbbi olarak takibinin mümkün olmaması durumlarında ameliyat gerekir.